Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Dünya kurulalı beri iki gücün mücadelesine şahitlik etmekteyiz. Esas itibariyle iyi ve kötünün mücadelesi, kimine göre pozitif ve negatif enerjilerin, kimine göre ahlaklı ve ahlaksız olanın, kimine göre şeytani ve rahmani olanın, kimine göre ise hayrın ve şerrin mücadelesidir. İyilik, insanoğlunun içgüdüsel olarak taraf olduğu bir kavramdır. Hiç kimse kötülüğün egemen olduğu bir toplumda yaşamaya tahammül edemez. Fakat çok az insan kötülükle savaşmanın yollarını, yöntemlerini bilebilir. Bu sebeple de çoğu insan kötülükle ve kötü insanlarla savaş vereceğine kaderlerini onların ellerine bırakır, içinden çıkılmaz bir cenderede mahpus olarak yaşamaya devam eder. Oysa eğer bir insan toplumu kötülükten, şer olandan, ahlaksızlıktan, şeytani olandan, kısacası negatif olan her şeyden kurtarabilecek kadar kararlı ve bu güçlere karşı duracak kadar dirayetli ise kötülükle savaşmak ve onu yenmek imkansız değildir. Şüphesiz kötülükle mücadele fert fert herkesin üzerine düşen bir görevdir, ancak insanoğlu bana dokunmayan yılan bin yaşasın misali kötülüğün ucu kendisine dokunana kadar yalnızca uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Oysa her insanın kendi evinin önünü süpürmesi, en azından kendi etrafındaki kötülüğe ve kötü insanlara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmesi gerekir. Peki bunun için elimizden ne gelir? Mücadele yöntemleri konusunda ne yapmalıyız? Bu videoda etrafınızdaki kötü insanlara karşı nasıl davranmanız, hangi durumlarda ne tür tepkiler vermeniz gerektiğini anlatıyoruz. Kötülerle mücadele konusunda sizin sınırlarınızı net olarak belirlemiş olmanız büyük önem taşır. Her şeyden önce sınırlarınız içerisinde ne tür davranışlara ve sözlere yer olup olmadığı konusunda kesin çizgileriniz olmalıdır ve bu konuda asla tavizkar bir pozisyona düşmemelisiniz. Zehirli insanların en çok yaptıkları saldırılardan biri sizin ördüğünüz bu sınırları bazen tatlı dille, bazen de ceberrut yöntemlerle gevşetmeye, fırsat bulduklarında da delmeye çalışmaktır. Buna kesin bir tavırla müsaade etmeyin. Bazı insanlar etraflarında aşılmaz sınırlar oluşturmak konusunda suçluluk duygusuna kapılabiliyor. Buna hiç gerek yok. Sizin fiziksel ve ruhsal sağlığınızın da önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Başkaları egosunu tatmin edecek diye kendinizi kurban etmenin alemi yok. Zehirli insanlar toplumun her kesiminde, yaşamın her alanında olabiliyor. Bize yabancı olanlarla ilgili bile bazen yapılan kötülüğe, zehirli davranışlara kılıflar uydurmaya, onları haklı gösterecek bahaneler bulmaya çalışıyoruz. Hele bunları yapan çok yakınımızda, birinci derece akrabalarımızda, çoluk çocuğumuzda olduğunda onlara toz kondurmamaya, acı zulüm kahırlarını çekmeye devam ediyoruz. Sırf onlara aklamak için mazeret üreteceğiz, yapılan hatalı davranışlara rasyonel açıklamalar getireceğiz diye uğraşmak, kendi benliğimizden ödün vermekten, hep kırılan, üzülen taraf olmaktan başka bir işe yaramaz. Oysa içimizdeki ses her zaman yanlış yanlıştır, kötü de kötüdür, bunları yapma diyerek bizi uyarır. Bu sese kulak vermemiz gerekir. Hatta kulak vermekten öte son sözü iç sesinizin söylemesine müsaade etmelisiniz. Çünkü o ses sizin aslında neye ihtiyacınız olduğu, nasıl davranmanız gerektiği konusunda en doğru şeyleri sizden daha iyi bilir. En yakınınızda bile olsalar zehirli insanların duygusal kargaşasına kapılmaktan kendinizi korumalı, etrafındaki herkesi duygusal açıdan tüketen toksik bir insana karşı gerekirse sizin gibi düşünenlerle birliktelik oluşturup tepkinizi anında göstermelisiniz. Zehirli ve kötü insanların kurbanları genellikle etraflarında sevilmek isteyen, başkalarına sürekli desteğini esirgemeyen, insanları memnun ettiğinde mutluluk duyan tiplerdir. Şüphesiz bunları yapmakta yanlış bir taraf yok. İnsanlara destek verebilirsiniz, onları mutlu ettiğinizde siz de mutluluk duyabilirsiniz. Fakat manzaranın gerçekçi bir resmini çekmekte büyük fayda var. Bunları yaparken sık sık gergin ve içinden çıkılmaz durumları suhulete erdirerek bir barış meleği rolü mü üstleniyorsunuz? Genellikle incinen ama yine de iletişimi sürdürmeye çalışan siz misiniz? Siz manipüle edilirken bundan karşı taraf ne gibi bir menfaat sağlıyor? Muhatabınızda pozitif değişimler gözlemliyor musunuz? Yoksa hem size zarar verip hem de bundan memnun şekilde hayatına devam mı ediyor? Bunları enine boyuna düşünmeli, gerçekçi olmalısınız.
Zehirli insanlar genellikle kendilerine güçlü tepki veren kişilere yönelirler. Yani kolayca vicdanına yenik düşen, kolayca şefkat gösteren, kolayca öfkelenen, kolayca kırılan ve benzeri insanlara. Bunun sebebi karşı taraftan gördükleri tepkiler dolayısıyla kendilerini yalnız hissetmemeleri hissidir. Onlara bu hissi yaşatacak şekilde davranıyorsanız öz eleştiri yapmanız lazım. Kendinize karşı dürüst olmanız gerekir. Zehirli insanlarla ilişkilerinizden elde ettiğiniz ya da beklentiniz olan şey nedir? Neden bu ilişkiyi sürdürmek zorundasınız? Bu ilişki dolayısıyla etrafınızda mazlum konumuna düşmek mi sizi cezbeden? Yoksa toksik tiplerle olan ilişkileriniz sizin için iyi bir dedikodu malzemesi mi? Var olduğunuzu göstermek için kahramanca bir çaba içerisinde misiniz? Toksik insanlarda herhangi bir pozitif değişiklik görmediğiniz halde onları hala tolere ediyor olmanızın gerçek sebebini enine boyuna düşünmek, onlarla ilişkinizin gidişatını belirleyecektir. Böyle bir süreçte kontrol edebileceğiniz belki tek şey de budur. Karşınızdaki zehirli kişiyi ne kadar derinlemesine tanırsanız, onun yapacağı hamlelere de o kadar hazırlıklı olursunuz. Onun hakkında tam bilgiye sahip olmak için de iyi bir gözlemci olmalısınız. Bu zehirli insan gündelik yaşamınızda bir şekilde iletişimde bulunduğunuz biri de olabilir, aileden biri de. Kurulduğu koltukta elde ettiği otoriteyi kötüye kullanan, kendisine menfaat sağlamak için her türlü hak ve hukuku çiğneyen, yozlaşmış bir görevli de olabilir, içinde bulunduğu acınası durumdan keyif devşiren bir psikopat da olabilir. Aile içinde varlığının vazgeçilmez olduğunu zanneden bir fert de olabilir. Her kim olursa olsun gözlemlemeyi ihmal etmeyin. Bazı durumlar vardır ki içinden çıkılmaz bir hal almaya başladığında artık çok geç olabilir. Bu duruma gelmemek için yakın arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden destek istemekten çekinmemelisiniz. Yardıma ihtiyacınız olan zamanı iç sesinizi dinleyerek bulabilirsiniz. Aile üyeleri birinci dereceden akrabalar gibi ilişkilerinizi koparamayacağınız kadar yakın ama toksik olan kişilerle iletişimi sürdürürken kendinizden ödün vermemeye azami dikkat göstermelisiniz. Çünkü bu alandaki açık kapıyı gördükleri anda negatif enerjilerini içeriye boşaltmakta bir beis görmezler. Böyle tiplere karşı şefkatle yaklaşmak, acıma duygusuyla yaklaşmak, makul olmaya çalışmak nafile bir çabadır. Çünkü siz hangi kaba girerseniz sizi o şekilde zehirlemeye devam edecektir. Şefkatle yaklaştığınızda vicdanınızı sömürecektir, acıdığınızda istismarı bu yol üzerinden yapacaktır. Sizi aşırı tepkisel olmakla, aşırı duyarlı olmakla, yanlış yorumlama eğilimine sahip olmakla suçlayacaktır. En yakınınız bile olsa aklınızdan çıkarmamanız gereken şey eleştirel, kavgacı, öfkeli, küfürbaz, kaba her insanın zehirli olduğudur. Zehirli bir kişinin farklı düşünmesini, hissetmesini veya davranmasını sağlamak kolay değildir. Bazen mümkün olduğunca nazik, bazen olabildiğince savaşçı olmanız gerekebilir. Bu süreçte çok sık taktik değiştirmek zorunda kalacaksınız. Ama yine de her şeye rağmen bir sonuç alamayabilirsiniz. Yabancı insanlara karşı elbette eyüp sabrı göstermeniz gerekmiyor, ancak çok yakınınız olan birinden, mesela eşinizden, çocuğunuzdan, anne babanızdan bahsediyorsak, kendinize mümkün olduğunca zarar verdirmeden sabır göstermek, şefkatle yaklaşmak, elinizden gelenin en iyisini yapabilmek gerekir. Şüphesiz sizin bu tavırlarınız karşısında akşamdan sabaha bir değişim beklemek zordur. Bu rehabilitasyon süreci uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Ne zaman hoş bir sürpriz yaşayabileceğinizi asla bilemezsiniz. Fakat elinizden geleni yapmadan ilişkiyi kestiğinizde sonraki zamanlarda kafanızdaki soru işaretleri sürekli sizi rahatsız edecektir. İnsanları hayatınızdan çıkarmak sizin için acı verici bir durum olabilir ama bazen günün sonunda zehirli kişilerle ilişkinizi sonlandırmanız gerekebilir. Hayatınızı uzun süre etkileyecek bir sıkıntıyı taşımak yerine kısa süreli bir acıyı tercih etmek daha mantıklı olsa gerek. Kötücül insanları hayatınızda tutmak, benlik saygınıza, duygusal dengenize, mali durumunuza ve diğer ilişkilerinize zarar verecek noktaya gelmişse kangrene katlanmanın bir anlamı yok. Araştırmalar kötücül kişilerin yaşadıkları stres dolayısıyla hastalıklara yakalanma oranlarının önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir.
Kişinin zihinsel durumu, fiziksel sağlığında büyük rol oynamaktadır. Etrafındaki insanlar için hayatı çekilmez hale getiren kötü bir insan aslında en büyük kötülüğü kendine yapmaktadır. Bu bilgi her fırsatta kötücül insanların yüzüne vurulması gereken bir bilgidir. Fakat unutulmaması gereken bir şey var ki, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için öncelikle kendimize dönmeli, kendi ruh sağlığımızı, fiziksel sağlığımızı korumaya çalışmalıyız. Birey olarak, kendimizin farkında olarak şefkati, vicdanı, pozitif yanlarımızı muhafaza ederek, kötücül insanların nüfuz edemeyeceği bir huzur duvarı örerek dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.